Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın kuzeybatısında, Westminster ile Camden arasında uzanan geniş ve zarif bir nefes alanına Regent's Park'a gidiyoruz. Su kıyısında ördek sesleri, çayırda piknik yapanlar, beyaz sıvalı teras evlerin sakin ritmi. Şehrin ortasında bir vaha arıyorsanız, aradığınız bu olabilir. Hazır mısınız? Parkın kıvrımlarında yavaş yürüyelim. Ben anlatayım. Burası ne ve neden önemli? Regent's Park, 19. yüzyılın başında Mimar John Nash'ın tasarladığı kraliyet parklarından biridir. Dairesel yolları, iç halkası ve dış halkası ile kente zarif bir düzen duygusu verir. Kenarlardaki beyaz teras evler, Londra'nın klasik yüzünü gösterir. İç kısımda ise göletler, bahçeler, spor çayırları ve açık hava tiyatrosu bir aradadır. Bir parkın yalnızca yeşil olmadığını, iyi düşünülmüş bir şehir fikri olduğunu burada hissedersiniz. Neredeyiz ve nasıl geliriz? İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Parkın güneyinde Marylebone, doğusunda Fitzrovia, kuzeyinde Primrose Hill bulunur. Metro ile Baker Street, Regent's Park veya Great Portland Street istasyonlarında inebilirsiniz. Camden Town'dan yürüyerek kuzey kapılara ulaşmak kolaydır. Kuzey kenarından Regent's Kanal usul usul akar. Suyu takip eden dar patikalar, fotoğraf ve kısa yürüyüş için çok keyiflidir. Ne zaman gelmeli? İlkbahar sonu ile yaz başında çiçekler coşar. Queen Mary's Gardens içindeki güller, en parlak halini Mayıs ve Haziran aylarında gösterir. Sabah, erken saatlerde kalabalık azdır, çiğ taneleri yaprakların üzerinde durur. Gün batımına, yakın saatlerde ışık yumuşar, beyaz teras evlerin cephesi altın tona bürünür. Sonbaharda sararan ağaçlar sessiz bir tablo yaratır. Kışın göletin üzerindeki sis parkı başka bir dünyaya çevirir. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı, bir tur için 1 saat yeter. İç halkada kısa bir yürüyüş yapar, gölete uğrar. Gül bahçesinde 5-10 dakika geçirirsiniz. Derinleşmek isterseniz 2 saat ile 3 saat arası planlayın. Gül bahçesi, gölet çevresi, açık hava tiyatrosu, spor çayırları ve kuzeyde Primrose Hill tepesine uzanan bir rota ile günün ritmini yakalarsınız. Çocuklarla geliyorsanız, dinlenme araları ekleyin. Parkın genişliği, acele etmeden yaşandığında daha cömerttir. Nasıl gezilmeli? Hangi rota iyi? Güney girişlerinden birinden iç halkaya girin. İlk durak Queen Mary's Gardens olsun. Kemerlerin altındaki güllerin renklerini yakından görün. Kokuyu takip edin. Küçük bir heykelin yanında 1 dakika durun. Ardından gölet tarafına yürüyün. Su üstünde sakin bir kayık görürseniz şaşırmayın. İlkbahar ve yaz dönemlerinde kürekle dolaşmak keyiflidir. Kiralama için küçük bir büfe bulunur ve ücretlidir. Suyun kenarında söğüt ağaçlarının gölgeleri titrer. Sonra ağaçların arasından açık hava tiyatrosuna yaklaşın. Yaz akşamlarında burada oyun izlemek Londra'nın en hoş ritüellerinden biridir. Bir süre çayırları takip edin, spor yapan grupları ve piknik yapan aileleri izleyin. Dönüşte iç halkadan güney kapıya doğru yavaşlayın. Giriş ücreti var mı? Parkın kendisi ücretsizdir. Gül bahçesi ve çayırlarda ücretsizdir. Açık hava tiyatrosu, tekne kiralama ve hayvanat bahçesi gibi bazı etkinlik ve alanlar ücretlidir. Biletler resmi kanallardan çevrim içi veya gişeden alınabilir. Yoğun yaz akşamlarında tiyatro için önceden planlama iyidir. Hayvanat bahçesi için de aynı öneri geçerlidir. Neler görülmeli, nerede fotoğraf çekilmeli? Queen Mary's Gardens içindeki pergola ve gül tünellerinde dikey kadraj kullanın. Yaprakların arasından süzülen ışık güzel desenler verir. Gölet üzerindeki küçük köprülerde simetrik bir kadraj deneyin. Açık hava tiyatrosunun girişinde akşamüstü ışığı yumuşak olur. Dış halkadaki beyaz teras evleri ağaçların arasından çerçeveleyin. Kuzeyde Primrose Hill tepesine çıktığınızda Londra silüetini boydan boya görürsünüz. İğne gibi yükselen Telekom Kulesi ve uzakta şehir merkezinin cam kuleleri. Gün batımı burada harikadır. Bir fotoğraf alın, sonra birkaç dakika kamerayı indirip yalnızca bakın. Parkın hikayesi kısa ama etkileyici. 19. yüzyılın başında burası kraliyet av alanından şehir içinde modern bir parka dönüştürüldü. John Nash, kıvrımlı yolları, su göletlerini ve etrafı saran konut teraslarını birlikte düşündü. Şehir ile doğa arasında zarif bir geçiş yaratmak istedi. Bugün yürüdüğünüz her patika, o fikrin devamıdır. Bir şehir yalnızca
binalardan ibaret değildir. İnsanların nefes alacağı boşluklar, zekanın bir parçasıdır. Yakınlarda neler var? Batı kenarında, beyaz cepheli terasların gerisinde sakin caddeler uzanır. Güneyde Marylebone'un kafeleri ve müzeleri bulunur. Doğuda Fitzrovia yönüne inerseniz galeri ve küçük tasarım dükkanlarına denk gelirsiniz. Kuzeyde ise Primrose Hill ile birlikte kanal boyu yürüyüş rotası sizi Camden pazarlarına kadar götürür. Kısa bir gün içinde yeşil, su ve şehir hayatını art arda yaşarsınız. Kimler için uygun? Aileler için geniş çayırlar, güvenli patikalar ve oyun alanları vardır. Çocuklar gölet çevresinde kuşları izlemeyi sever. Yaşça büyük ziyaretçiler için düz rotalar ve yeterince bank bulunur. Erişilebilirlik iyidir. Rampalar ve geniş yollar sayesinde parkın büyük kısmı rahatça gezilir. Koşu ve yoga grupları sabahları çayırlarda belirir. Fotoğraf meraklıları ışığın ve gölgelerin oyunu ile günün her saatinde farklı bir kare yakalar. Romantik bir yürüyüş arayanlar için gül bahçesi ve gün batımında Primrose Hill kusursuzdur. Yalnız gezenler içinse ağaçların altındaki sessizlik, kalabalığın ortasında küçük bir inziva sunar. Yanınıza ne almalısınız? Rahat ayakkabı şarttır. Çayırda uzun yürüyüş ayakları yorar. Yaz aylarında su şişesi, güneş, kremi ve hafif bir şapka iyi olur. İlkbahar ve sonbaharda ince bir yağmurluk hayat kurtarır. Kışın rüzgar keskin olabilir, katlı giyinmek konfor sağlar. Piknik yapacaksanız çimlere serilecek küçük bir örtü iş görür. Çöp kutularını kullanmayı unutmayın. Parkın sessizliğine saygı, herkesin deneyimini güzelleştirir. Güvenlik ve nezaket kuralları basittir. Göllerdeki kuşlara, zarar vermeyin, ekmek yerine uygun yem kullanın. Çimlerde bisiklet sürmek sınırlı alanlarla kısıtlanabilir, uyarı levhalarını takip edin. Akşam karanlığında ıssız köşelerde değil, ana patikalarda yürümek daha rahattır. Köpekli ziyaretçiler için tasma kuralları belirlenmiştir, görevlilerin uyarılarını takip edin. Kısa bir gülümseme ve yumuşak bir teşekkür, bu şehirde pek çok kapıyı açar. Halk inanışları ve küçük efsaneler parkta da yaşar. Gül bahçesinde sabah erken saatlerde çiğ tanelerinin üzerinde yürürken dilek tutmanın uğur getirdiğine inananlar vardır. Açık hava tiyatrosunda oyuncuların ilk sahneden önce fısıltıyla ağaçlara kolay gelsin demesi, sanatçılar arasında tatlı bir gelenektir. Gölet kenarında bir tilki ile göz göze gelmek, Londra'nın size artık bizdensin demesi olarak anlatılır. Primrose Hill tepesinde gün batarken, şehir ışıkları yanmadan, hemen önce 1 dakikalık sessizlikle içinden bir teşekkür etmek kentin ritmine uyum sağlamakmış. Masal mı, ritüel mi? Belki ikisi birden. Şehrin ruhu bu küçük alışkanlıklarla görünür olur. Burası neden görülmeli? Çünkü Regent's Park, Londra'nın sakin yüzünü gösterir. Bir tarafta düzen, diğer tarafta doğa. Beyaz terasların çizgisiyle söğütlerin dalları yan yana durur. Çocukların kahkahası, tiyatrodan yükselen bir şarkı, göletteki su sıçraması, koşucunun nefesi. Hepsi aynı ritimde buluşur. Kendinize sorun. Bu şehirde gerçek bir sükûnet anını en son ne zaman yakaladınız? Cevabınız bugün olabilir. Kısa bir rota önerisi veriyorum. Güney girişten iç halkaya girin. 5 dakika gül bahçesinde durun. Gölete yürüyüp köprü üzerinde bir fotoğraf alın. Açık hava tiyatrosunun girişinde birkaç dakika bekleyin. Dış halkaya doğru ilerleyip beyaz teras evleri ağaçların arasından çerçeveleyin. Vaktiniz varsa kuzeye devam edip Primrose Hill tepesinden şehre bakın. Dönüşte aynı yoldan yavaşça inin ve parkın kokusunu hafızanıza kaydedin. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi düşünün. Bu geniş çayırların ortasında hangi köşeye geri dönmek istersiniz? Gül bahçesinin kokusuna mı? Suyun sessizliğine mi? Yoksa tepeden görünen şehir ışıklarına mı? Kararı siz verin. Ben bir sonraki keşfe yine eşlik ederim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.